Medya Baron'una hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Fransızların Yunanistan'a satacakları 18 yeni süper uçak. Peki bu uçaklar ne kadar güçlü? Bize sıkıntı çıkartır mı? Veya biz karşı hamle olarak neler yapabiliriz? İncelemeye başlayalım. Yunanistan, Akdeniz için çırpınışlarına bir yenisine daha ekledi. Ordularını güçlendirmek için yaptıkları hareketler artmaya başladı ve bu da doğrudan bizi ilgilendirir. Yeni fırkateynler, uçaklar ve mühimmatlar almaya çalıştıkları şeyler arasında. Bugün ise bunların uçak bölümüne göz atacağız. Yunanistan, Fransa'dan yani abisinden 18 yeni Dassault Rafale uçağı satın aldı. Bu uçaklar son derece modern ve güçlüler, bizim için sıkıntı çıkartabilir. Özelliklerini incelemeden önce düşünce belirterek başlamak istiyorum. Rafale'ler her şeyden önce birim maliyeti aşırı pahalı uçaklar. Siz ekonomik krizde boğuşurken hala borç öderken öne geçmek için tanesi 150 milyon euroluk uçaklardan almanız pek akıl kârı değil. 18 taneden 2.7 milyar euro eder. Mühimmatlarıyla, ekstralarıyla birlikte bu sayı 5 milyar eurolara kadar gider. Daha eğitim, yeni tip uçağa geçiş gibi aşamaları da var. Sırf güç için aynı paraya F-16 almak bile daha mantıklı olurdu. Ancak askeri satışlar sadece askeri bir satıştan ibaret değildir. Doğrudan siyasetin kendisine bağlı, müttefik ihtiyacına göre yapılırlar. Siz bir bakıma anlaşarak her alanda yakınlaşmış olursunuz. Yunanistan'da Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunun kendisine doğrudan destek vermemesi üzerine çözümü bu şekilde bulmuş. Fransa'ya bir nevi abilik ücretini vererek arkalarını aldıklarını görüyoruz. Fark ettiyseniz Rafale anlaşmasının duyulmasının hemen ardından Fransa kanadında büyük bir hareketlenme oldu. Fransızlar bölgeye uçak gemisi ve fırkateynler gönderdi. Çünkü abilik ücreti ödenmişti ve hareket başladı. Şimdi ise bize karşı Yunanistan'ın doğrudan yanında olacaklar. Yeni durumu hep birlikte göreceğiz. Yorumum bu şekilde. Gelelim Rafale uçağının özelliklerine. 1970 yıllarında Sovyetler Birliği sürekli yeni uçaklar yapmaktaydı. Bu da hem Amerika'yı hem de Avrupa'yı son derece rahatsız etti. Onların da karşı hamleler yapması gerekliydi ve projelerine başladılar. Sonrasında Avrupa bir yana, Fransa bir yana ayrılarak yeni uçak çalışmalarına başladılar. Eurofighter ve Rafale'ın temeli bu şekilde oluştu. Tabi sonradan Fransızlar ayrılmanın bedelini yüksek maliyet olarak ödeyeceklerdi. Rafale'ye gelirsek, kendisi 1991 yılında ilk uçuşunu yapmış bir avcı bombardıman uçağı. 3 farklı modeliyle uçak gemilerine inebilir ve geniş kullanım alanıyla her görevi üstlenebilir. Uçağın ana yapılma amacı her görevin altından kalkabilmek. C modeli tek kişilik, geneliyle hava muharebeleri için, B modeli çift koltuklu, geneliyle kara saldırısı, bombalama için ve M modeli de uçak gemilerinden kalkabilmesi için. Hepsinin maliyeti farklı, gereklilikleri ayrı. Tabii ki yine en pahalı olan donanma versiyonu. Dış özelliklerine bakarsak 15.3 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde ve boş ağırlığı 10 ton civarlarında. Manevra yeteneğini en üst düzeye çıkarabilmek için delta kanadı dediğimiz teknik kullanılmış. Bir it dalaşına girerse yapabileceği keskin dönüşlerle 1-0 önde. Ancak bu yapısı onu aerodinamik olarak dengesiz bir hale getirmiş ve düzeltmek içinse tasarımdan fire verip dijital olarak toparlamışlar. Her ne kadar gelişen teknolojiyle her şey dijital yapıya geçse de uçağın eksiklerini düzelttiği için programlar hatayla karşılaşırsa avantajlar tersine döner. Dayanım olaraksa Rafale 9G'lik yüklere dayanabilir. Geneliyle F-35 gibi uçaklar da bu seviyede. Kanat yapısı sayesinde Su-57 gibi dayanımlarda. Ancak deniz versiyonu için durum biraz daha farklı. M versiyonları iniş kalkışlarda ek gerilimlerle karşılaştıkları için güçlendirilmiş bir yapıda. Kısa kalkış ve inişlerde ek harici sistemler gerekir. Bunlar da ek ağırlık ve manevra yeteneğinin kaybı demek. Kara versiyonları kadar çevik sayılmazlar ve gizli karakteristikte de değiller. Ayrıca gemide sürekli harekete maruz kaldıkları için yıpranma süreleri çok kısa. Buna zaten aşırı pahalı durumda olduklarını da eklersek Fransa'nın beline binen ağır prangalar olduklarını söyleyebiliriz. Kokpit ve iç sistemine gelirsek pilotun iş yükünün düşürülmesine büyük özen gösterilmiş. 6. nesil bir uçak misali neredeyse her sistemi dijitale geçirilmiş. Silah sistemleri haricinde sesle kontrol bile var. Siz bir F-16'da gereken işleri yarı yarıya kendiniz yaparken Rafale'de bu oran çok daha az seviyelerde. Muharebe anında manevrasında katarsak 2-0 oldu. Programlamasıyla, iş durumuyla F-16 gibi uçaklar en yeni modernize seviyelere gelmediği sürece Rafale daha ileride. Radar ve sensör olarak da yine bu şekilde.
Uçağa bir destroyer misali her işini kendisi yapabilmesi için yüzlerce sistem eklenmiş. Normalde hücum bot mantığını bilirsiniz. Ordusuyla birlikte güçlüdür. Ancak bir destroyer sahip olduklarıyla aydınlatmasını da kendisi yapar, bölgeyi de kendisi açar, saldırıyı da yapar. İşte Rafallerin bize karşı sıkıntı çıkaracağı yerler de buralar. Yunanistan'ın kendine ait çok güçlü askeri ağları yok. Bu da savaş anında koordinasyona ihtiyaç duyan araçlar için büyük bir problem. Rafael'in farkı da bu noktada ortaya çıkacak. Anakaraya ihtiyaç duymadan kendi başına görecek ve vurabilecek. Peki bunu hangi sistemlerle yapacak? Uçaktaki ilk önemli nokta IS radarı olması, yani aktif radar. Bu radar uçağın ön kısmında bulunur ve 200 kilometrelik menzildeki hava araçlarını görebilir. Siz yaklaşmadan görünmeniz demek bu, ciddi bir sorun. Tek sıkıntı ön kısımdaki belirli bir alanı aydınlatabilmesi. Onun dışında farkı 3-0'a getirmiş oldu. Kara saldırısı olarak da Aselpot benzeri keskin bir göz sistemine sahip. Saldıracağı yere yaklaşması yeterli. Gerisi otomatik sisteme kalmış. Tabi bu potlar artık çoğu ülkede bulunduğu için bir güç çarpanı sayılmaz. Tek önemli kısmı kendiniz üretebilmeniz. Karaya saldırı dedik. Böyle durumlarda en önemli şeylerden biri de korunmaktır. Etrafın farkında olmak için Libya'da deneyip başarı aldıkları Spectra gibi toplu sistemlere de sahip. Bu bir uçak yardım sistemi ve algılama, karıştırma gibi işler yapabilir. Başta dedim ya, destroyer misali. Bütün yetenekleri ve sistemleri birleştiğinde sistemlerin toplamı uçağın maliyetinin 1/3 fiyatında. Uçağın zaten pahalı olduğunu düşünürsek sistemler uçak fiyatında. Yani Fransız beyler pek fiyat performans olarak çalışamamışlar. Uçak iyi olsa da bu çıkarımı yapıyoruz. Gelelim asıl güç olan motor ve silahlara. Fransızlar uzun zamandan beri motor yapmaya aşina olduklarından farkı burada görüyoruz. 1500 parçadan oluşan güçlü ama bakımı kolay bir motor üretmişler. Uçak çift motoruyla birlikte 2200 km hızlara ulaşabilmekte. Müthiş bir fark gibi görünse de F-16'da bu hızlara ulaşabilir. Asıl fark motorun full afterburner dediğimiz fazladan yakıt tüketerek süpersonik hızlara geçme olayı. Normal uçaklar bunu full afterburner'la yaparken Rafael fazladan yakıt tüketmeden yapabilir. Menzil ve havada kalmasına katkı olarak önemli bir detay. 16 kilometre servis tavanıyla yakıt tüketimiyle fark 4-0 oldu. Silahlarına da bakarak bitirelim. Rafael'in kullanabildiği geniş bir mühimmat ağı var. Hava için 3 farklı füzeye sahip. Tabi bizi ilgilendirense Meteor füzesi. Meteor tanesi 2 milyon euro olan menzili 100 kilometrelik bir hava füzesi. 60 kilometre yakınında kaçmanız pek mümkün değil. İsterseniz 40 takla atın, son hız uzaklaşın. Çok zor. Bizdeki hava füzeleri 60 kilometre menzillerinde olduğu için hava muharebelerinde kaçılamaz menzillerine yaklaşmamız gerekli. Sadece bu şekilde füzelerimizi ateşleyebiliriz. Yunanistan'ın uçakla birlikte ana gücü olan bu füzeleri de alacağını düşünürsek alacakları 18 uçak, 36 uçaklık bir değerde olacaktır. Bize sıkıntı diğer bir füzesi ise Exocet. Rafael'lerin taşıyabildiği menzili 180 kilometre olan bir gemisavar füzesi. Pahalı olduğundan çok sayıda alamazlar ama 3-5 tane bile olsa birden muharebe sahasına dahil olabilecek bir sorun. Biz gemilerle uğraşırken bir geminin de havadan gelmesi gibi düşünün. Hava savunması zayıf deniz araçlarımız için sıkıntı olabilir. Son önemli füze ise ASMP'ler. Bunlar bir şehri silebilecek nükleer füzeler. 500 kilometre menzili ve 4000 kilometre gibi hızları var. Yunanistan'a verilmeyecek olsa da Fransa'nın elinde olduğunu unutmayalım. Sonuç olarak Rafale'ler aşırı pahalı ama yetenekli uçaklar. Küçük sıkıntıları dışında her görevi üstlenebilirler. Yunanistan 8 adedini Fransa Hava Kuvvetleri'nden hibe yoluyla ve 10 tanesini de sıfırdan satın alacak. Bir tanesini yapmak 24 ay sürdüğünden hepsinin karşımıza çıkması 3 yıl kadar sürebilir. Ve güçlü uçaklar olduklarından az sayıda olsa bile problem olacaklardır. Ancak bu 3 yıllık süreçte önlemlerimizi alabiliriz. Gerek S-400, Hisar, gerekse F-16'larımıza eklemeye çalışılan Aselsan ISR radarıyla kendimizi daha iyi duruma getirebiliriz. Savaşın ortasında devasa bir anakaramız olduğundan en iyi çözüm uzun menzilli hava savunma sistemleriyle ve elektronik harp araçlarıyla olacaktır. Bu uçakların en büyük sıkıntısı gizli bir karakteristikte olmaması. Elindeki silahları 100 kilometre gibi mesafeler girerek kullanması gerektiğinden doğru şekilde savunmayla kolayca def edebiliriz. Çünkü sadece 18 tane. Evet, geldik sona. Peki siz bu yeni uçaklar hakkında ne düşünmektesiniz? Yorumlarda tartışalım. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.